Herkese Portekiz Lizbon'dan merhabalar. Şimdi tuk-tuk'a bindik. Şu an kamerayı yani zor tutuyorum. Görüyorsunuz bu nasıl sallıyor. Şimdi ilk durağımız olarak Lizbon'un en ünlü caddelerinden biri olan Liberdade Caddesi'ne geldik. Burası genelde lüks markaların olduğu bir cadde. Böyle upuzun giden bir cadde. Buranın sonu da Restaurades Bulvarı gibi bir meydana çıkıyor. Biz de oraya gideceğiz aşağı inerek. Bizim otelimiz biraz daha yukarılarda. Buraya ama 2 durakla falan geldik. Yani yürünebilir. Ama sıcak olduğu için biz çok tercih etmedik ama 2 durak sonra hemen Avenida durağında inerek buraya çıkabiliyorsunuz. Biraz da etrafı göstereyim size. Şimdi burası. Bakın şu karşıda da mağazalar var. Şurada bir heykel var. Burası zaten Lizbon'un en ünlü caddelerinden biri. İşte 1755 depreminden sonra o dediğim Restaurades Meydanı'yla birlikte yapılmış bir yer. Şehrin yeniden planlanması döneminde. Burada da küçük standlar açmışlar bugün. Biraz da onları göstereyim. Çok güzel. Burada birazcık vakit harcayacağız gibi duruyor. Benim aslında planlarımda çok burada durmak yoktu ama ya çok güzel. Hepsine de bakmak istiyorum. İşte şimdi o Restauradores yani restoratörler meydanına gelmiş bulunuyoruz. O dediğim caddeden dümdüz ilerlediğinizde aşağıya doğru gittiğinizde zaten bu meydana çıkıyorsunuz. Burası Rossio meydanına da böyle birkaç metre uzaklıkta yer alıyor. Şurada karşıda görmüş olduğunuzda bir anıt var. Bu da restoratörler anıtı olarak geçen ve bu 1 Aralık 1640'da İspanyol egemenliğinden kurtuluşunu anmak için yapılmış bir anıt aslında. Şimdi tuk-tuk'a bindik ama şu an kamerayı yani zor tutuyorum. Görüyorsunuz nasıl sallıyor. Ama şu an hava çok sıcak olduğu için biraz mecbur kaldık tuk-tuk'la gitmek istediğimiz yere. Biz Alfama bölgesine gidiyoruz şu an burada. Orada böyle birkaç durak var. İşte yukarıda bir seyir tepesi var. Oralara doğru gideceğiz. Kısma geldik. Tüm Lizbon'u tepeden görebileceğimiz bir yer ve birlikte geldiğimiz bir arkadaşımız var tuk-tuk'ta. O yüzden şimdi ona sözü bırakmak istiyorum. Burayı daha detaylı bir şekilde anlatacak. Merhaba. Merhaba. Biz şimdi Nossa Senhora de Monte. Bu en önemli nokta manzara olarak Lisboa'da ve oraya gösterirseniz 2 şehir arasında 2 park var. Oradan başladık bizim tur. Bu sağ tarafta yeni şehir. Oraya gösterebilirsiniz. Ondan sonra sol tarafta Eskişehir. Ha evet. Çünkü orada zaman 1900
yıllarda şey oldu, deprem oldu. Bu hepsi yeni yapılmış. Ve bu oldu olmamış bir şey. Öyle kaldı. Ve bu bölge çok önemli. Çünkü burada bir kilise var. 1300 yıl oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yani Rami zaten daha detaylı anlattı. Çünkü ben bu kadar detaylı anlatamam. Şimdi işte böyle bir yere geldik. Size de göstermek istedim detaylı bir şekilde anlatımını. Şimdi bir de burada dileğinizi asabileceğiniz, bağlayabileceğiniz bir yer var. Benim de elimde şöyle bir ipim var. Ta Mart ayından beri asamadığım. Sonunda bu ipi asacak bir yer buldum. Şimdi ben de buraya asmayı düşünüyorum. Yani şöyle çok güzel karşımda bir Portekiz manzarasıyla asmak şansıma iyi denk geldi. Rua Augusta Caddesi'ndeyiz ve şu an görmüş olduğunuz gibi karşımızda Rua Augusta tagı var. Burası 1755'teki depremin ardından kentin yeniden inşasını anmak amacıyla aslında yapılmış bir yer. 11 metre yüksekliğinde. Yani gerçekten bayağı büyük. Ve aslında burası başta Çan Kulesi olarak tasarlanmış. Yani buranın bir taga dönüştürülmesi de 100 yıllık bir gecikmeye uğramıştır aslında. Yani bayağı güzel ve önemli bir yapı. Şimdi buradan da tam şurada görmüş olduğunuz karşıda gözüken meydana çıkacağız. Şimdi Rua Augusta tagından çıkıp karşıdaki ticaret meydanına, Praça de Comercio, artık böyle mi okunuyor bilmiyorum. Oraya gitmek istedik ama gördüğünüz gibi orada bir etkinlik var ve alanı kapatmışlar. Maalesef içine giremiyoruz. Şuradan gözüken büyük bir heykel var. O Kral Joseph'in heykeli. Zamanında bu meydanda Ribeira Palace yani Kraliyet Sarayı varmış. Ama sonrasında 1755 depreminde yıkılmış. Bu arada bu meydanda bir suikast de gerçekleşmiş. Kral Carlos ve Louis Philip bu meydanda öldürülmüş. Yani aslında bayağı önemli olayların geçtiği bir meydan ama içine de girmeyi çok isterdim. Yani karşıya geçtik. Karşıya geçince müzik çok yüksek geliyordu. O yüzden oradan çekmeyeyim dedim. Maalesef sadece dıştan gösterebiliyorum ama inşallah siz geldiğinizde açık olur. Zaten bakın şurası Rua Augusta tagı. Onun karşısında bu meydana çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Ama baştan uyarayım. Eğer yaz zamanı gelecekseniz çok sıcak oluyor. Biraz daha öğleden sonra akşamüstü gibi gelmenizi tavsiye ederim. Böyle bir yere geldik. Portekizlerin ünlü bir yiyeceği var. Pastel de bacalhau diye sanıyorum yani böyle okunuyordur. Bunu yapan bir yere geldik. Burada da bakın arkadaş onun yapım aşamasında. Şurada çeşitleri var. Bir de böyle set şeklinde alabiliyorsunuz şarabınızla birlikte. Ya bu yiyecek aslında içerisinde patates, morina balığı, yumurta, maydanoz, soğan ve bazen bir miktar Hindistan cevizi karışımından yapılan bir yiyecek. Ama tadı çok güzel diyorlar. Bakalım biz de şimdi deneyeceğiz. Eğer gelmek isterseniz bu Rua Augusta Caddesi'nde zaten şurada da yazıyor. İsmi de böyle bir yer. Sanıyorum sadece bunu üretiyorlar zaten. Gelip deneyebilirsiniz. Dışarıda da şöyle oturma yerleri var. Göstereyim. Şimdi tekli alırsanız bu şekilde veriyorlar. Bunun tanesi 6 euro. Biz de şimdi deneyeceğiz. Bakalım. Umarım güzeldir. Şimdi yiyorum. Aslında beğendim. Biz peynirlisini aldık. Sade olanı almadık. Peynirli deneyelim dedik. Yani beğendim. Şöyle göstereyim. İçi de böyle şu an. Güzel, peyniri de yoğun yani var. Yani beğendim. Yani zaten mutlaka denenebilir bir şey. Buraya gelince bu geleneksel yemekleri denemek lazım. Ve burada da deneyebilirsiniz. O dediğim menüyü de alabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Bence güzel. Böyle bir atıştırmalık.
yiyip yolunuza devam etmek isterseniz buradan bunu alabilirsiniz. Şimdi meşhur Santo Justa asansöre geldik. Yani inşallah böyle okunuyordur. Bakın böyle tepeye kadar gidiyor. Yukarıya çıkıp manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ama tabii ki yani kendiniz yürüyerek de o manzaraya çıkabilirsiniz. Buranın fiyatı kişi başı 6,10 euro. Çok sıra gözükmüyor şu an. Daha fazla sıra bekliyordum ama akşam saatleri olduğu için herhalde daha az sıra var. Evet, şimdi de Rossio Meydanı'na geldik. Santo Giusto asansöründen sonra buraya yürüdük. Yani burası oraya çok yakın. Eğer gelirseniz zaten bu Rossio Meydanı'na da gelirsiniz büyük ihtimalle. Şimdi bir de şöyle göstereyim. Bakın şurada asansör var. O Santo Giusto asansörü, size göstermiş olduğum o asansörle şuraya kadar çıkıyorsunuz ve asansörün manzarasından burayı görebiliyorsunuz aslında. Yani yukarıdan bakmak isterseniz tabii ki o asansöre çıkıp bakabilirsiniz. Ama böyle meydana gelip keyifli bir şekilde oturabilirsiniz yani yukarıdan bakmak yerine. Ama hani onun da bilgisini vermek istedim. Şu uzun sütunun üstünde duran heykel de 4. Pedro'nun heykeli. Aslında önce bronz bir heykelmiş ama şu an çok bronz olarak gözükmüyor. Tabii zamanla değişmiştir yani rengi. Bakın burada da yiyecek standları var. Şurada oturarak istediğiniz yiyeceği alıp vakit geçirebilirsiniz. Şimdi böyle bir yere geldik. Meşhur likörleriyle bilinen bir yer. Zaten görüyorsunuz. Sıra var. Hatta daha fazlaydı. Birazcık azaldı neyse ki. O Rossio Meydanı'nın hemen 50 metre yakınında bir yer. Zaten hani Google Maps'te de çok rahat bulabilirsiniz eğer oraya gelecekseniz ve sonra buraya gidecekseniz. Şimdi biz de bekliyoruz bakalım. Geldiğinde de sizler için çekeceğim. Evet, şimdi aldık. Şöyle bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunu hem içinde meyveli ya da meyvesiz olarak seçebiliyorsunuz. Biz meyvesiz olarak seçtik. Bunun bu bardağı 1,55 euro. Bunu böyle alıp içebilirsiniz. Şimdi biz de deniyoruz. Ben şöyle çok likör seven biri değilim ama denemek istedim çünkü meşhur olduğu için. Yani buraya gelirseniz böyle deneyebilirsiniz. Şimdi bu Rua Augusta Caddesi'nin akşamına geldik. Burası biraz bakın böyle insanlar işte meydanda oturuyorlar, bir şeyler içiyorlar, yiyorlar. Burası bana birazcık şey hatırlattı. Yani böyle bizim Marmaris, Bodrum, yani tatil yerlerini hatırlattı bana. Orada da işte böyle oturuyorsunuz işte yürürken bir de çok fazla şey yapıyorlar işte buyurun gelin şöyle ürünlerimiz var böyle balığımız var falan bizde de çok yapılıyor ya aynen bana onu hatırlattı burası. Israrcılar da yani hani öyle çok şey yapmıyorlar hemen vazgeçmiyorlar. Burada gelirseniz biraz bu satıcıların ısrarlarına maruz kalabilirsiniz yani onu söyleyeyim. Şimdi biz de böyle yürüyoruz, devam ediyoruz. Evet, herkese ikinci günümüzden merhabalar. Şu anda neredeyiz? Meşhur 28 nolu tramvayın ilk durağı olan Martin Moniz'deyiz. Şimdi size sırayı göstermek istiyorum. Tabii bugün cumartesi, bunun da çok etkisi olabilir ama ya şu sırayı beklerim derseniz 28 nolu tramvayın ilk durağından binebilirsiniz. Bakın gösteriyorum. Sıra böyle gidiyor. Öyle gidiyor. Yani şurada falan bir yerlerde bitiyor. Ve bunun hepsi bu meşhur 28 nolu tramvay için. Şu an ilk durağındayız. İlk durağı Martin Moniz diye geçen bir yerde. İlk durağı bakın şurada görebilirsiniz. Buradan biniyorsunuz ve yaklaşık
48 dakika süren bir yolculuk sizi bekliyor ama tabii ki çok güzel yerlerden geçiyor. Geçerken görebileceğiniz bir sürü güzel noktaları var. Mesela Lizbon Katedrali'nden de geçiyor. Oraları da görebilirsiniz. Oraların etrafını da görebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakikada bir kalkıyor diye biliyorum. Ama işte tabii dolunca zaten kalkıyordur. İçi de birazcık küçük olduğu için ama 15 dakikada bir normalde kalkıyor. Ama sabah saatlerinde biraz daha sık kalkıyormuş. Genelde şu an saat öğlen saati. Ya belki tabii 8-9 gibi gelinse biraz daha iyi olabilir. Biz buna binemeyeceğiz maalesef. Çünkü bu kadar sırayı beklemek istemiyoruz. Çok uzun bir sıra gerçekten. İçi de çok fazla kişi almadığı için bayağı uzun sürebilir bu sırayı beklemek. Bir de şu an öğlen 12 güneşin altında yaklaşık 30 derece bir sıcaklık var. Beklemek çok akıl kârı gelmedi bize. Zaten bakar mısınız? Şapkam, gözlüğüm. Başka türlü bu güneşte var olamıyorum. Ama size göstermek istedim nasıl bir durak olduğunu, nereden gelebileceğinizi buraya. İlk durak olarak bence binmeniz daha mantıklı. Buradan binebilirsiniz ama hafta sonlarını düşünmeyin bana göre. Ya da çok erken sabah saatlerinde gelmelisiniz ama hafta içi gelebiliyorsanız hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Şu anda meşhur Sahorge Kalesi'nin oraya geldik. Şimdi buraya şöyle bir bakmak istedik. Ya büyük ihtimal içeriye girmeyeceğiz ama bakın hani şöyle bir sıra mevcut. Şimdi insanlar bazen beni niye çekiyorsun diye tepkiler veriyor. Ben de o yüzden biraz hızlı geçiyorum bazen. Burada öyle tepkilerle karşılaştım çünkü. Şurada da bir biletleri, fiyatlarını açıkladıkları bir kısım var. Bakın burada açılış, kapanış saatleri yazıyor. Şurada da yine bilgileri görebilirsiniz. Fiyatlar bu şekilde, yani gelmek isterseniz içine girecekseniz ödemeniz gereken fiyatlar böyle. Biz şu anda buraya girmeyeceğiz. Çünkü başka yerlere gitmek istiyoruz. Buradan daha aşağı taraflara doğru ineceğiz. O yüzden hani içine girmek düşünmedik. Ama eğer siz düşünüyorsanız gösterdiğim fiyatlardan alabilirsiniz. Böyle kapıda da alabilirsiniz. Daha uzun sıralar vardır belki. Bu kısa bir sırada olabilir. Çünkü ilerliyor, yani bayağı ilerliyor. O yüzden kapıdan da alabilirsiniz ama internetten de alabilirsiniz. Ama internetten baktığımda fiyatlar biraz daha yüksekti. Yani yine kontrol etmenizi öneririm. Sanki bir tık daha yüksek gibiydi. Ama belki ben yanlış görmüşümdür, bilmiyorum. Siz yine de bir kontrol edin. Gelmek isterseniz böyle Lizbon'u yukarıdan görebileceğiniz güzel bir manzaraya bakabilirsiniz. Şimdi az önce görmüş olduğunuz yerden pina coladalarımızı aldık. Bakalım deneyeceğiz. Zaten bu kaleye gelirseniz hemen karşısında, şu karşıdan da gözüküyor. Oradan alabilirsiniz. Kalede bakın şurada. Bu arada içerken bir şey unuttuğumu fark ettim. Bu tanesi 15 euro. Almak isterseniz böyle 3 kişi 2 kişi içebilirsiniz. Bayağı büyük. Pipet de veriyorlar zaten. Fiyat bilgisini de vermek istedim ama tadı da çok güzel bu arada. Çok fresh geldi bana. Mutlaka deneyin derim. Evet, işte Lizbon'un Türkiye'ye ne kadar benzediğini gösteren bir görsel. Zaten buraya gelenler İstanbul'a çok benzetiyor burayı. İşte dar sokakları, yokuşlarıyla yani İstanbul'a bayağı benzetiyorlar. Bir de köprüsü de var tabii ki. O yüzden gerçekten de benziyor. Biz de yukarılara çıkarken aynı hissi yaşadık. Evler de zaten Türkiye'deki evlerle benziyor. O yüzden bazı açılardan yabancılık çekmedik. Yani gelirseniz çok yabancılık çekeceğinizi düşünmüyorum. Zaten insanları da hemen hemen bizimle biraz aynı tarzdalar. Sıcakkanlılar, işte daha konuşkanlar, daha böyle girişkenler.
O yüzden çok yabancılık çekmezsiniz ama turistik yerlerde bu tuktuklar var biliyorsunuz. Onlar için yani o turları almanız için inanılmaz bir ısrar oluyor. Yani onlara birazcık dikkat edin. Bakın onlar da şunlar dediğim aslında. Şurada gidenleri görüyorsunuzdur. İşte şu tuktuklar. Ya bunları almanız için çok fazla ısrar ediyorlar. Ve işte bazıları böyle agresifleşebiliyor bile bazen yani hiç tuhaf bir şekilde neden olduğunu anlayamadığımız bir şekilde. Ama onlara birazcık dikkat etmenizi tavsiye ederim. Böyle sizi daha yüksek ücretle bu turları almaya ikna edebilirler. Ama biz Türk'üz bence buna ikna olacağımızı sanmıyorum. Ama yine de işte turist olunca birazcık insanın kafası karışabiliyor. O yüzden ona mutlaka dikkat edin. O turistik yerlerde sakın aldanmayın. Şimdi böyle bir seyir tepesine geldik yine. Burası da meşhur yerlerden biri. Bakın zaten bayağı kalabalık, görmüş olduğunuz gibi insanlar burada fotoğraflarını çektiriyorlar. Eğer yukarıdan görmek isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Ben adını zaten aşağıya yazarım. Güzel bir Lizbon manzarası yani gerçekten. Evet, Alfama bölgesinin en meşhur yapılarından biri olan Lizbon Katedrali'ne şu anda geldik. Burası 1755 depreminde bayağı büyük hasarlar almış bir katedral. Ana şapel, kraliyet, pentolu manastır ve birçok şapeli deprem sırasında ve sonraki yangınlar nedeniyle zarar görmüş. Ama işte 20. yüzyılın başında kapsamlı bir yenileme yapıldığı için bugünkü görünümüne kavuşmuş. Eğer içeriye girmek isterseniz yetişkinler için 7 euro ama Lizbon kartı olanlara 5,60 euro şeklinde alabilirsiniz. Biz şu anda içine girmiyoruz ama merak ederseniz, görmek isterseniz 7 euro karşılığında içeriye girebilirsiniz. Bakın şurada etrafı da çok güzel. Şimdi tarih boyunca bir sürü toplumun etkisi altında kaldığı için farklı mimari tarzları var burada. Daha çok gördüğünüz gibi bir gotik mimari tarzı var. Ama farklı mimarileri de burada görebilirsiniz. Ben gelmenizi tavsiye ederim. Fiyatları da dediğim gibi içine de girmek isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi biz de buradan yolumuza devam ediyoruz. Ay şurada da bir kavga çıktı bu arada. Kavgaya da denk geldik. İşte dediğim gibi bakın tuktukçularla aman diyeyim şey yapın. Ya dikkatli olun. Tuktukçular birazcık sıkıntı. Canlı canlı bunu da size göstermiş oldum. Podías que te observo, he tratado con los dedos, cuando te empecé a reír, y una mano me ha valido, baterías que me fijo, sé que guardas ahí dentro, ya jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Şimdi karşıda görmüş olduğunuz yeri de sizlere göstermek istedim. Burası Portekizlerin çok ünlü bir müziği olan Fado müziğinin müzesi. Bu Alfama bölgesinde yer alıyor burası da. Eğer gelirseniz mutlaka uğrayabileceğiniz müzelerden biri. Yalnız 6'da kapanıyormuş. Biz daha geç geldiğimiz için giremedik. Ama gelmek isterseniz 6'da kapanıyor. Karşısında da bakın böyle oturma yerleri var. Şöyle eğer dinlenmek isterseniz, oturmak isterseniz karşısına da oturabilirsiniz. Böyle yerler var. Akşam da çok keyifli. Yani şu an bayağı iyi. Serinledi hava. Çok sıcaktı. 30 derecelerdeydi ama hissedilen 35-40 bence. Yani buralarda da oturabilirsiniz. Bu bölgeye gelirseniz uğrayabilirsiniz. Yani bu müziğin nasıl geliştiğini, nasıl var olduğunu öğrenmek için bence gelinebilecek güzel yerlerden biri. Biz şansımızı bugün kaybettik. Tekrar gelir miyim bilmiyorum ama bence gelinebilecek yerlerden biri kesinlikle. Şimdi Alfama'nın dar sokaklarına geldik.
Ya bakar mısınız? Çok güzel gerçekten ya. Yani böyle her yer inanılmaz eğlenceli, ışıl ışıl, müzikleri de duyuyorsunuzdur zaten. Yani buraya gelecekseniz gündüzü de çok güzel ama bence mutlaka gece de gelmeniz lazım. Hatta daha gece bile olmadı. Akşam yeni yeni hava kararıyor. Ama kesin gelmeniz lazım. Bizim çok hoşumuza gitti. Birazcık dar yokuşlardan çıkmanız gerekiyor ama çok güzel manzaralar sizi bekliyor. Evet, herkese 3. günümüzden ve rüzgarlı bir günden merhabalar. Şu anda Belem bölgesindeyiz ve bugün diğer günlerin aksine rüzgarlı. Aslında bulutluydu. Burada biraz güneş var ama rüzgarlı olduğu için şu an saçlarım falan zaten görüyorsunuzdur. Kendinden geçmeye çok yakın. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yapı Belem Kulesi ama maalesef restorasyonda olduğu için tam olarak kendisini gösteremiyorum. Yine de birazcık şöyle göstereyim sizler için. Bakın burası da oranın tam karşısı. Burada böyle oturabileceğiniz banklarla olan bir park var. Şurada da insanlar bir sıra bekliyorlar. Şu Lisboa yazısının orada fotoğraf çektirmek için. Genelde bakın şu kulenin önünde sıra olur. Ama tabii şu anda orası açık olmadığı için insanlar başka bir yerde bir sıra yine bulmuşlar ve yine bir sıraya girmek istiyorlar. Burası 16. yüzyılda Vasco da Gama anısına yapılmış bir yer. Aslında gotik stilin devamı olan Manuelin tarzında olan bir kule. Yani kendisini gösterebilseydim daha detaylı görecektiniz ama yani günümüze kadar da bu yapısını korumuş bir kule aslında. Ve 1983 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş. Yani o yüzden mutlaka Belem tarafına gelirseniz zaten ilk durağınız burası olacaktır. Buradan devam ederek diğer gitmek istediğiniz yerlere de uğrayabilirsiniz. Biz de şimdi bu sahil boyunca yürüyeceğiz ve gitmek istediğimiz diğer yerlere gideceğiz. O zaman Belem tarafının devamında görüşürüz. Şimdi Kaşifler Anıtı'nın oraya geldik. Burası 15. ve 16. yüzyıllarda ünlü kaşiflerin keşifleri anısına dikilmiş bir anıt aslında. En önde görmüş olduğunuz kişi Prens Harry. Zamanında bu keşiflerin yapılmasına bayağı öncülük etmiş. Hatta denizci lakabı da var kendisinin. Bir arkasındaki Vasco da Gama, Hindistan'ı keşfeden kişi. Bir de Brezilya'yı keşfeden kişi olarak Pedro Alvarez var. Diğerleri de yine ünlü kaşifler ve denizciler. Eğer çıkmak isterseniz bir de şöyle bir seyir terası var yukarıda. Pek gözükmüyor ama belki insanları görebilirsiniz. Buranın girişi de 5 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz. Sabah 10 ile akşam 7 arası açık şu an burası. Gelirseniz bu şekilde burayı da görebilirsiniz. Birazcık vakit geçirebilirsiniz. Biz de şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz. Şurada da bir uçak geçiyor bakın. Uçaklar bayağı yakın geçiyor bu arada. İniş rotaları herhalde. Yani bayağı yakın geçiyorlar. O da denk geldiği için göstermek istedim. Kaşifler Anıtı'nın oraya geldiğiniz zaman hemen yanında şöyle ilk çizilmiş dünya haritalarından biri var. Buraya mutlaka gelip incelemenizi tavsiye ederim. Biraz üstünde ayaklar olabiliyor ama şu an ben boş bir tarafını yakalayıp size çekmeye çalıştım. Az önce daha doluydu. Yani gelip burayı bence incelemelisiniz. Zaten hemen yanında mutlaka görürsünüz. Bakın mesela haritada şu an Türkiye'yi buldum. Bu dünyanın ilk çizilmiş haritalarından biri.
ve Türkiye'yi hemen bir Türk olarak zaten ilk baktığımız şey haritada kendimizi bulmak. O yüzden bu milli gururu size de yaşatmak için göstermek istedim. Buradan Türkiye'yi bulmak için mutlaka incelemelisiniz. Belem'deki en önemli yapılardan birine geldik. Burası Geronimo Manastırı. Burası tam 100 yılda tamamlanmış bir manastır. Yani 1501 yılında başlanmış inşasına ve 1601 yılında tamamlanabilmiş. Eğer içeriye girmek isterseniz giriş ücreti yanlış hatırlamıyorsam 18 euro gibi bir şeydi. Ben internet sitesinden bakmıştım. Şurada da sırayı görüyorsunuz zaten. Biz şimdi bu sırayı beklemek istemediğimiz için de girmeyeceğiz. Ama siz içine girmek isterseniz tabii girebilirsiniz. Burası da yine Belem Kulesi ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir yer ve Vasco da Gama'nın mezarı da burada bulunuyor. O açıdan da çok önemli bir yer burası. Yani gelirseniz zaten o Belem Kulesi'ne, Kaşifler Anıtı'na yürüme mesafesi olarak çok yakın. Mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Şimdi de meşhur Belem Pastanesi'nin oraya geldik. Buranın nataları biliyorsunuz ki en meşhur nata. Zaten natanın ortaya çıktığı yer olarak kabul ediliyor. Şimdi biz de burada deneyeceğiz ama yani sırayı görüyorsunuz. Burada zaten içeride oturmak falan biraz imkansız. Bir de bugün pazar günü, o yüzden sıra da çok yoğun. Yani biz sadece elimizde alıp yiyip bir denemek istiyoruz açıkçası. O yüzden oturmayacağız ama gelirseniz şurası masa servisi için beklenen sıra. Böyle ayrı ayrı ayırmışlar. Burası işte masa servisi için beklenen sıra. İşte şurada sadece ödeyip alabileceğiniz bir sıra var. Böyle ayrı ayrı sıralarda oturup bekleyip alabilirsiniz oturmak için. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Umuyorum güzeldir. Ben natayı beğenmiştim ama bir de asıl yerinde yemek gerçekten çok iyi olacak. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi içeriden aldık. İşte böyle bir kutu alıyorsunuz. Biz 3 tane aldık ama altılı paket fiyatı var. Bir de biraz daha fazlalı bir paket fiyatı vardı. O da 75 euroydu. Onu şu an hatırlamıyorum. 50'li olabilir. Onu aldık. Bunun tanesi 1,5 euro. Ona göre siz de ne kadar istiyorsanız alabilirsiniz. Şimdi deneyeceğim. Şimdi bakın aldım ve deniyorum. Birazcık ezildi ama. Bence bayağı güzel. Yani biz bir yerde daha yemiştik. Orada bu kadar güzel değildi ama bu bayağı güzel. Bence geldiğiniz zaman Belem'e mutlaka buraya gelmelisiniz ve bunu denemelisiniz. Kesinlikle bence bayılacaksınız. Başka bir yerde de nata denemek istediğimiz için Manteigarea diye bir yere geldik. Burası da yine çok fazla şubesi olan meşhur bir yer. Bakalım bir de burada denemek istedik. Burada biraz daha ucuz Belem Pastanesi. Yani sadece bir 10 cent kadar ucuz ama buradaki tanesi 1,40 euro. Cappuccino almıştık bir de. Cappuccino'nun da bir tanesi 2,5 euro. Ona göre hesap edip burada deneme yapabilirsiniz. Şöyle küçük bir yer göstereyim birazcık. O Belem Pastanesi'nin yanında da var burası. İsterseniz orada da oturabilirsiniz. Biz orada oturacak yer bulamadığımız için buraya geldik. Şimdi deneyeceğiz. Umuyorum ki güzeldir. Bakalım. Şimdi biraz tadına baktıktan sonra da size nasıl olduğunu göstermek için çekmek istedim. Şöyle yani bu Belem Pastanesi'nden biraz daha farklı. Sanki kendinden bir tarçın aroması varmış gibi. Eğer hani biraz tarçın seviyorsanız bence bunu da seversiniz. Ben çok tarçınla aram yok. O yüzden bunu çok sevemedim. Ben diğerini daha çok beğendim. O yüzden benim şu anki favorim o ama bu da kötü değil kesinlikle. Sadece birazcık dediğim gibi aromaları farklı, tatları farklı ama tarçın seviyorsanız bunu da bence seveceksinizdir. Market'a geldik. Burası çok farklı mutfakların bir arada bulunduğu bir yer. Gördüğünüz gibi işte insanlar şu karşıda görmüş olduğunuz yiyecek alınan yerlerden alıp
Buralarda oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar, işte içkilerini içiyorlar. Yani her çeşit mutfak var zaten. Ben şöyle biraz ilerleyeyim sizin için. Her çeşit mutfak var. İşte Asya mutfağı, Portekiz mutfağı. Ondan sonra salatalar, pastalar. Yani ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. O yüzden buraya gelip farklı seçenekler içinden değerlendirip yemek yiyebilirsiniz. Yani daha rahat edebilirsiniz. Burada farklı farklı şeyler bulursunuz yani. Burası 2014 yılında açılmış bu arada. Bence mutlaka uğranması gereken bir yer. Yani Lizbon'da ikonik bir yer. İşte böyle insanların oturup bir şeyler aldığı, yediği, içtiği bir yer olarak bayağı ünlü. O yüzden gelmenizi tavsiye ederim. Biz de bir hamburger sipariş ettik. Şimdi birazdan o gelecek. Onu da sizler için çekerim. Fiyatlarını da söylerim. Şimdi bir hamburgerciden hamburger aldık. Bu şekilde geldi. Ben cheeseburger istedim. Bir de şurada patates var. Bir de hamburger aldık. Yani bunun aynısı, benziyor zaten. Hamburgerin fiyatı 13.95 euro. Cheeseburger de 14.95. Bu aldığımız patates de 4.95 euro. Adını aşağıya yazarım zaten hamburgercinin. Umarım güzeldir. Bayağı sıra vardı. Yani beğeneceğiz gibi. Bir de şöyle etrafı tekrar size göstereyim. Bakın böyle bir yer. Şu hamburgerci de işte tam karşıda. Bakıyorum, ha, Grand Burger diye. Evet, zaten aşağıda yazarım ama tekrar söyleyeyim dedim. Böyle bir yer. Evet, herkese 4. günümüzden ve Sintra'dan merhabalar. Bugünkü turumuz Sintra'da başlayacak. Şu anda Sintra Pena Palace'ın önündeyiz. Buradan biletlerimizi alacağız ve içeriye gireceğiz. Biz buraya Lisbon Rossio Station'dan trenle geldik. Trenle kişi başı gidiş dönüş bileti aldık. 4.90 euroya. Bir de bir kart veriyorlar size. O kartı da göstereyim hatta, bakın. Şöyle elimde. Şöyle bir kart. Ters tutuyorum gibi ama böyle bir kart. Bu kartı alıyorsunuz. Bu kartın da tutarı 50 cent. Onu da almanız gerekiyor. Yani karta da bir para vermeniz gerekiyor. Bu şekilde buraya gelebiliyorsunuz. 40 dakikalık bir yolculukla Sintra'da inip gelebiliyorsunuz. Ama Sintra'da indikten sonra da buraya otobüsle gelmeniz gerekiyor. Çünkü çok yukarıda şu an burası. Gitmek istediğiniz tüm palaslara, saraylara otobüsle gitmeniz gerekiyor. 434 ve 435 nolu hatlar gidiyor buralara. 434 nolu hat bu Pena Palace'a geliyor. 434'e binip gelebilirsiniz. Tren istasyonundan da biniliyor sanırım. Biz Sintra Center tarafından, yani merkezdeki duraktan bindik. Oradan da binebilirsiniz. 434'e binip buraya geliyorsunuz ve birkaç yere de gidiyor aslında ama biz ilk olarak Pena Palace'a geldik. Bu 434 hattının üzerinde sanıyorum sadece Pena Palace'a geleceğiz. Sonra da 435 tarafına geçmeyi düşünüyoruz. Şu anda bakın çok fazla da sıra yok. Bugün hafta içi olduğu için çok bir sıra yok aslında. Biz bilerek de biraz hafta içini seçtik. Şöyle biraz size etrafı da göstereyim. Şimdi bakın şurada insanlar var, geliyorlar, turlar var. Buradan otobüs birazcık geride bırakıyor. Buraya çok az yani 100 metre falan geride bırakıyor. Şurada da böyle bir tur otobüsü mü var acaba? Bakın çok fazla da sıra yok. Normalde buranın çok dolu olması lazım ama dediğim gibi bugün hafta içi olduğu için çok sıra yok. İşte burası da girişi. Buradan gireceğiz şimdi. İlk turumuza buradan başlayacağız. Şimdi o giriş kısmından, bilet alınan kısımdan biletlerimizi aldık ve içeriye girdik. Bakın buradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Tam şurada görünen yerden böyle en tepelere doğru çıkmaya başlayabiliyorsunuz. Ama bir de şurada otobüsler var. Burada otobüs bekleyebiliyorsunuz. Biz de karar veremedik hani otobüs mü beklesek yoksa çıkmayı mı denesek diye. Ama otobüs de bekleyebiliriz. Otobüsün de kişi başı 3 euro bir ücreti var. Biz giriş olarak 10 euro verdik. Yani 10 euro aslında her şeyi kapsıyor. Sadece Palas'ın içindeki odalara giremiyorsunuz. Ama onun dışında her yere girebiliyorsunuz. İstediğiniz her şekilde gezebiliyorsunuz. Sadece odalara, o palasın içindeki odalara girmek istemiyorsanız bence 10 euroluğu alabilirsiniz. Burada da otobüsler kalkıyor hemen karşısında. Buradan da otobüslere binerek yukarıya doğru çıkabilirsiniz.
Pena Sarayı'nın girişine geldik. Biz otobüsle çıkmaya karar verdik çünkü çok yokuşluydu. O yolu çıkamayacağımızı düşündük ve otobüse çıkmaya karar verdik. Biraz sıra bekliyorsunuz ama nihayetinde geliyor ve çıkıyorsunuz ve sizi Pena Sarayı'nın önünde indiriyor. Buradan da biraz yürüdükten sonra hemen girişine geliyorsunuz zaten. Burası zaten Sintra için ilk durak olarak gelinebilecek bir yer bence. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir saray. Aslında zamanında işte Portekiz'in havası daha temizken burası çok uzak mesafelerden de gözükebiliyordu. Çünkü en üstte yapılmış bir saray burası. Tam yani tepede. O yüzden uzak mesafelerden de gözükebiliyordu ama şu anki hava kirliliği malum. Bu sebeple gözükemiyor maalesef. Aynı zamanda burası Portekiz'in 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. O yüzden Sintra'ya geldiğinizde ilk durak olarak burayı tercih edebilirsiniz. Biz de şimdi burayı gezmeye başlıyoruz. Bence Sintra'ya gelmişken mutlaka Rocaburnu'na da uğramanız lazım. Burası coğrafi keşiflerden önce dünyanın bittiği yer olarak kabul ediliyormuş. Tabii ki coğrafi keşiflerden sonra bunun böyle olmadığının farkına varılmış. Avrupa'nın en batı noktası. Buraya gelince genelde hani turlarda da orayı her zaman gösteriyorlar. Eğer bir tur alacaksanız bence içine mutlaka onu da dahil edilmiş bir tur alın. Yani oraya kendiniz de gidebilirsiniz tabii ki ama turla da gidebilirsiniz. Bence orayı ekleyin. Ben gidemedim maalesef biraz geç olduğu için ama belki siz gidersiniz diye haber vermek istedim. Bu bilgiyi de eklemek istedim. Şimdi biz dönüş yolunda tren istasyonuna doğru devam ediyoruz. Şimdi işte tren istasyonuna geldik. Şöyle bir girişi var zaten. Buradan şimdi tekrar Lizbon tarafına geçişimizi yapacağız. Basarken de göstereyim size. Şöyle basıyoruz. Kapı açıldı. Zaten buradan giriyoruz. Bakın burada trenler var. Şurada da rotanızı gösteriyor. Şuradaki trenlerden binip tekrar Lizbon'a doğru dönüş yoluna geçeceğiz. Bugün maalesef Lizbon'a veda ediyoruz. Son günümüz, akşam uçağımız var. Birazcık buralarda vakit geçireceğiz, dolaşacağız. Ama tabii hüzünlü bir veda yani. Hiç gitmek istemiyorum çünkü Lizbon'u çok beğendik. Yani çok farklı, çok canlı, çok kendine özgü bir şehir aslında. O yüzden gerçekten kesinlikle eğer bir plan yapmak istiyorsanız mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Buradan gitmek istediğimiz yine son günümüz için birkaç durak var. Birazcık dolanmak istiyoruz, biraz hediyelik bakmak istiyoruz, turlamak istiyoruz. Burada her yerde bu arada hediyelik eşya dükkanları var. Her yerde yani hiç aramanıza gerek yok. Direkt her yerde karşınıza çıkar zaten. Şu anda Liberdade Caddesi'ndeyiz. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Şimdi dünyanın faaliyet gösteren en eski kitapçısına geldik. Chiado bölgesinde ismi şurada görmüş olduğunuz gibi Livraria Bernard diye geçiyor. İçerisinde bir de kafe var. Bir de içini göstermek istiyorum size. Çok büyük bir yer. Bir de buranın özelliği kitaplar kitapçının özel damgalarıyla birlikte geliyor. O yüzden de hani burayı birazcık da özel kılan aslında öyle bir şey. 1772 yılında kurulmuş bir yer. Yani gerçekten şu an dünyadaki çoğu ülkeden, çoğu medeniyetten daha eski neredeyse. Hani o yüzden bence işte buraya gelip birazcık buranın keyfini çıkarmamızda fayda var diye düşünüyorum. Eğer vaktiniz varsa tabii. Bence buraya mutlaka uğramalısınız. Evet, şimdi otelimizden çıkış yaptık ve size otelimizin önünden bir son video çekmek istedim. Bizim otelimiz şu arkada görmüş olduğunuz Real Hotel Palacio diye geçen bir otel.
Güzel bir oteldi. Biz çok sıkıntı yaşamadık, memnun kaldık. Sadece kahvaltı sırası çok uzun oluyor. Ona biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yani biz kahvaltılı almıştık ama alan çok küçük olduğu için biraz kuyrukta bekliyorsunuz. Yani kahvaltı için sırada beklemek size saçma gelebilirse biraz ona göre değerlendirebilirsiniz bence. Ama onun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Temizliği de iyiydi. Başka şeyler de iyiydi. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Konumu da güzel. Zaten ben linkini de aşağıya yazarım sizi. Hani bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi artık dönüyoruz. Güzel bir Lizbon gezisi yaşadık. Umarım siz de beğenirsiniz. Size bizim de gün gün nerelere gittiğimizi göstermeye çalıştım. Umarım size birazcık yardımcı olabilmişimdir. Biraz fikir verebilmişimdir. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize hoşça kalın. Şimdi biz otelden havalimanına gidiyoruz. Ona da Uber'le gidiyoruz. Uber burada çünkü çok uygun. Yani 4 euroya 5 euroya güzel mesafelerle gidebiliyorsunuz aslında. Mesela bizim otelden havalimanı 8 euro. Yani bir 15-20 dakikalık bir mesafe. Havalimanı da burada çok uzak değil. Merkezin dışında değil neredeyse. Yani zaten uçaklar da yakından uçuyor. Onu da geldiğinizde mutlaka görürsünüz. O yüzden eğer hani toplu taşıma da tabii ki kullanabilirsiniz. Zaten tramvaylar var, metro hattı var. Ama hani Uber'i de değerlendirebilirsiniz diye size de bilgi vermek istedim. Yani fiyatlar 4 euro, 5 euro, bazen 3 euro o civarlarda. Çok da geç de gelmiyor. Yani çağırıyorsunuz işte maksimum 5-6 dakikada geliyor. Bazen aksaklıklar olabiliyor o da trafik saatinden dolayı. Ama yine de geliyor. Bir sıkıntı yaşamadık o konuda. O yüzden bu konuda da size bilgi vermek istedim.